No, it's fine. They made her get out of the way. Ben size söyleyeceğim. You guys can move up in like the press pen up here. Okay, thanks. What about these guys? What about them? Yeah. They're fine. Just like you can stand in between them. Yeah.
Birazcık sağ tarafı açarız durum ya amirim ya. Abi silahların alınması yapıyorlar ama bunlar göstermiş abi. Yolda olacağız dedim tamam. Seni de bilmiyorum. Aynen ben de aynısını dedim. Doğru bak. Yok. Tamam mı? 10 numara. Tamam mı diyor da tamam dedim. Al. Evet abi. Evet, bunlar yanlış yapmadı herhalde. Tamam abi. Now we can catch him.
Right away, yep. Sorry. You guys are blocking broadcast right now. Yep. Sorry. So sorry, Alex. That's fine. You guys just get down for a second. Sorry. Cool behind us. I understand. I'm sorry. I forgot. Well, there's just no space right there. It's like look block and then you're all your guys right here. But I'll bring that. If you want, if that's fine with you, then that's fine with me. Hey guys. They're gonna come right across here. I need our yeah, you need to tell them, hey guys, can we I need y'all to back up. So we need Sorry, Grace, can I stay here or no, they need you guys to move behind this because Okay. It's a good thing we knew this. yeah, they just So where do you want us now? stand right here. Right here. Oh, hey, buddy. Right here. We're gonna move once he's out, we're gonna move back onto the carpet. We would just yes. John, we got to come back in here. All right. Figure out what we're doing. Yes. They just came out. They come down. How's it going? Stay low. Stay low and turn in. That's all. We're going to go back over to carpet. We'll do a kneel on. This guy right here. Okay, stand low. In the door. In the door. Okay. Great. Can we go over there? So, what do you Hey, Wayne, can I do this out of the way back here? And then also their camera on the side. Guys, I'm sorry, I did not. She's moving center. Yeah, she's staying here. This is for God. God is in a second. Once President Erdogan comes out, we'll move back up. Yep. Sorry about the confusion. And then we can go behind the whole camera to get there. Anna, where's John? I'm here. It's this guy back here. They're Erdogan officials. He's following me. I told them that you guys are following me. White shirt. Yeah. He's right here. Here you go. How are you? Going right now? Not here. Do you know where's John? That's what I just asked you. I don't see him. I don't hear anything. I only saw you. Gözden şurada bir adım geriye gitmelerini rica edebilir miyiz? Bir adım. Çok I've got one lady. You got one what? Another PDP. Yeah.
in the big pocket, not the little. Thanks. İspan onun için. I don't hear anything. You're not getting anything? I don't see him anywhere. You don't mind. Belli olmaz. Kuralım yine. Camera mic? Yeah. I don't get any audio yet, so I want to make sure he. Yeah, I have Sam. Are you shooting the tight shot or wide shot? What's that? Are you shooting the wide shot or tight shot? I'm tighter. Okay. Maybe I'll do a little wider. Okay. Because I'm cutting your head off. Okay. And the way I move, I'll go tighter. And I'll go wide. Okay. Kind of. Yeah, yeah. Wide-ish. I'm not going. Okay. On that one. First time you took it? In Ankara first time? In Ankara? First time? Oh, well. Different president. How many years? How many years? How many years? 7. Oh, well. It's my first time. Oh, it is? Welcome. Thank you.
buradayım. Bana mı şey diyor? Are you staying right here? You're right between me and the door. Dikkat! Sola! Bak! We are okay. Yes. Dikkat! Sağa! Bak!
Ian, are you done? Or do you need some more time? Araçlar geldi buraya, araçlar. Araba. I think I'm setting for his part. Dönüyorum ben. Ben şimdi çıkışı takip edeceğim. İçeri gireceğim çok. Öyle bir zaman olacak da işte. Oradan gördünüz geri gelmediniz. Son bakayım kaç kişi var. Nasıl abi? Çok iyi yerim var. Vallahi tam önümde dur. Nokta atışı. Mükemmel. İsteseler böyle bir Yok. şey olmaz. Evet. Senin millet önünden geçti. Yayında bir sorun olmadı. Yok. Tam önümde dur. Detay çalışıyorum zaten. Sıcaktan nasıl ifade edeceğimizi şaşırdım. Sakız çiğneyen şoför ve Amerika bayrağı. Onlar abi normal. Hüseyin abi ne yaptın? Ah buraya geçirseler beni dikkat alsam. Bırak olur diyor. Külliye'ye mi gidiyordun? Kolay gelsin. Hesabını geçmek değil mi hala? Tamam, tamam. Arabasını var. Olması lazım. Bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri Onur kıtası, Abi bir ya. tarafta Osmanlı. Dostum, bir yardımcı olur musun? Şunu arkadaki mikserde en üst kasa bir tane. Bir tarafta Kabloyu ölçeceğim de oluyor mu olmuyor mu? Bir tarafta Türk rengini O üstü temsil eden takman yeterli. formalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Onur kıtası, bir tarafta Osmanlı veteran takımı. Emin, kullanmayacaksan kablonu versene. Tamam tamam o zaman boş ver tamam. Abi çıkart sana zahmet ya. Vereyim mi? Yok yok çıkart. Nerede? At, Yok at, vereyim at. mi size? Ver.
Bir tarafta Türk bir tarafta Türk'ü temsil eden bazı renkleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri Umur kıtası, bir tarafta Osmanlı veteran. Buradan başlayalım. Bir törenle karşılanacak. Merhaba, askere bakın. Geçen bağıran önüne gelmiş. Biri gelmiş. Bugün bayağı bağırdı. Sert bağırdı. Tamam zaten orada havaalanı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek resmi tören için hazırlanılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek resmi tören için hazırlıklar da tamamlandı. Korumalar şu an orada arkadaşlar Türkiye'ye geldi. Bura bitince beraber yukarı çıkacağız. Önüne geçiyoruz. Aslan görmemişler mi? Anons çekiyorum şimdi. İşte Türk devletleri var. Kamera ve mikrofonla gelir misin? Ne var sorun? Kamera ve mikrofonla gelir misin? Tripodu getirmene gerek yok. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek resmi tören için hazırlıklar da tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri muazzamlıktan geçecek ve 16 Kapatıyoruz. Tamam. Riley, you need a translator, I can help. İddiaya girdik. Onlara sorun var. Yanlış anladım. Can I put this in your... You definitely have people, they're claiming that because they reached a key spot, so they put it out there. Who's claiming? That guy. They're on our side. And we also had other people on our spot as well, so it's like, this is not new, this has been planned, so Yeah, I know. We didn't know the chip. We didn't know. Ne yapıyor lan? Çağdaş. Gelince başkanlar I mean, they would have to keep the jib low. Kıra kadar şimdi vermiyorlarmış. Ben buraya böyle kırın oraya gidip karşıdan Ya muhabbet var. How far up are they? Well, If they lower it, it will help. Especially like this those guy two, on the yes. ladder. He said no ladder, definitely no ladder. He's got a ladder. He's got. Okay, so let's go back to your place and I'll block.
Bağlantı yapacaksan abi senin kameranı sil, arkadakileri kapatıyorsun. Platforma çıkar. Ama göremiyorum ki. Abi zaten göreceğin yer senin burası abi. Buradan önünü göremiyorsun. Ya sen platforma çıkar. Bağlantı yapanlar yukarı çıksın abi. Canlı verecek olanlar abi yukarı çıkar. Muhabir bağlantısı yapanlar platformdan yapsın. Abi canlı da basacak mı? Ha sen canlı yayın yapacaklar kalsın. Ben bir tane anons çekeceğim. Tamam anons çekenlerin hepsi yukarı çıksın. Abi. Biz de canlı yapıyoruz. Abi şunu indir abi. İndireceğim. Tamam. Hadi yukarıdan göreyim diye yaptım. Abi göremezsin abi. Şuraya kadar hiçbir şey göremezsin. Evet abi. Adam görmüyor haklı abi. Abi hiçbiri görmüyorum. Muhabir bağlantısı yapacaklar platformdan yapsın. Geri kalan canlı yayıncılar burada kalsın. Muhabir sen misin? Bak canlı mı? Muhabir gitmiş. Tamam. Muhabir bağlantısı yapacaksanız yukarı. Abi indir abi bu kamerayı. Herkesin şeyini indir. Haklı Türkiye'de abi. Abi adamlar haklı yani. Adamlara bir şey demiyorum. Yani zaten göremiyoruz. Yani normalde abi siz ilk defa görüyorsunuz. Bunu normalde buradan çekeceksiniz abi. Bizim böyle bir uygulamamız yok abi. Tamam. Bizim böyle bir uygulamamız yok. Bizim burada şeyimiz yok. Ben de şuradaydım aslında. Bir tek öne gidince geldim. Sadece bak sizin orada 2 tane kameranız var abi. O şu gittiği kamera kim abi? Reuters AP. Bak sizin Reuters'la AP abi. Şeye çıkıp alabilirsiniz. Zaten frekans verdik abi. Tamam. Tamam. O zaman abi herkes çıkıyor. Herkes yukarı abi. Öyle talimatlar. Lütfen oraya alalım. Burada size alalım. Türkiye abi sadece ben Guys, hold the spot. Guys, hold the spot. Öyle talimatlar. Sizler de görüyorsunuz, yüzden fazla basın mensubu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ı bekliyorlar. Ele alacak başlıklar da tabii ki kendimize küresel mesajlar Çağdaş abi İran-İsrail savaşı var. Bu savaşta bir ateşkes mücadele süreci devam ediyor. Hangi konularda? Ben zaten bir an şey yaptım. İyi dedim. Burası güzel yerde. Şey yapalım. Tamam abi. Birazdan yayın isteyecekler çünkü. Açıyorum. Bariyerleri çekeceğiz bu tarafa. Bu tarafa gelin abi. Sen de gel. Ama başlamadan önce. Şu anda geliyorlar. Şuraya. Uncut süreçte sürdürüyor. Başka önemli kritik noktada Ukrayna-Rusya savaşı bir NATO zirvesi gerçekleşiyor başkent Ankara'da. NATO'nun odaklandığı yoğunluğu var. Bu başlık süreçte Orhan abi buraya al. arkadaşlar şu bariyerleri buradan alıyoruz. Çanta kimin abi? Alsın. Oğlum sen az önce Şöyle çekeceksin. kadını Arkadaşlar bu kimin? yoksa senin yerin şuraydı. Kadın bir de şey yaptı biliyor musun? Emin abi. Senin çant anlamam ki oğlum. Senin çantayı da bir tuttu kendi kağıdını koydu. Şuraya kadar getirin abi. Şuraya kadar. Yaklaştır abi. Aşağı kimse inmesin abi. Aşağı inmeyecek şekilde abi. Aşağı inmeyecek şekilde. Türker abi. Açalım siz buraya gelin. Türker abi. Abi sen efendim abi. Tamam abi. Hey. Aynen böyle. 5 dakikaya gelmesine hazır. Dakikalar Sığmıyoruz abi ne yapalım? Yok abi. Herkes bırakılmaz. Kanka şunu uzatsana. Yok mu? Bu mu? Abi burada bırakıyor mu?
Tamam, şimdi inebilirsiniz. Yerler değişti. Abi kameramanlar yukarı çıksın. Ya çık, nereye çıkıyorsan çık. Yukarı çıkın abi. Kameramanlar yukarı çıksın. Ya Türkiye artık yapacak bir şey yok. Ya anlamadım ki. Keep holding that spot, guys. Thank you. We're gonna come in through the back. So as long as there's a path clear, we are gonna need to step down and be able to hop through. So I'm gonna pull this out. Emrah. Hey Riley. Hey Riley. Are they going to stand on the top step and I'm trying to work on that for do you. anthems? Okay. Please be ready to move if so, okay? I'm trying to get a final Move answer. to where? Top steps. Well, they would probably face out. I would want to be like in the center. I mean, I can get it from here as long as that jib stays out of the way. I know. Let me just. Okay. Onu tekrar sorarız. Merdivene sıralandığını görüyoruz. Bu yüzden normalde üniforma giyen askerlerin tören alanında The thing is, Riley, Elizabeth, hey, y'all hold that, please. here's the issue with moving. Networks are going to be taking me live, and they won't know. I know, them. I'm talking about prior. I'm just waiting on an answer. I see. Yeniçeriler buradalar. Yeniçeriler topçulardan oluşuyor, tebecilerden oluşuyor, yakıcılardan, tebecilerden ve serden geçicilerden oluşuyor. Yani Donald Trump'ı Yeniçeriler karşılayacak. Mümkün. Yeniçerilerin hemen etkileyecek bir mehter takımı var. O mehter takımının da bir yapmayacağı takip edici olacak. Zira bu törenlerde platforma konuk devlet başkanı ve cumhurbaşkanı çıktıktan sonra önce milli marşlar okunuyor. Milli marşların ardından tören kısmını selamlıyor. Konuk devlet başkanı o sürede mehter marşı olacak mı? Nasıl bir tören akışı gerçekleşecek? Bizler de burada takip ediyor olacağız. Bu soruların hepsine cevap veriyor olacağız. Hızlı uçacak demiştik. Bu sürekli olan bir protokol değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın karşılanması sırasında uygulanacak. Benim de yaklaşık 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı muhabirliği tecrübem boyunca ilk kez şahit olacağım bir nokta olarak kayıtlara geçecek elbette. Gözler Trump ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı külliyesine gelmelerine çevrilmiş durumda. Basının ilgisinin, rağbetinin çok yoğun olduğunu bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Zira 3 katlı gördüğüm kadarıyla bir platform kurulmuş durumda buraya. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Türkiye Cumhuriyeti'nden çok sayıda basın mensubu burada. En son bu kadar kalabalık basın mensubunu Papa'nın Türkiye'ye ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın da havaalanından çıkışının çok yakın olduğu bilgisini de bir kez daha paylaşmak isteriz buradan size. Artık dakikalar sonra Trump Erdoğan'ın gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönem konuklarını havaalanlarında karşılar. Genelde Arap Yarımadası'ndan gelen konuklarını havaalanlarında karşıladığını anımsıyoruz. Ki onlar da genelde Cumhurbaşkanı'nı havaalanında karşılar. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı karşılıyor. Bu önemli, için önemli. Çünkü Trump Erdoğan sayesinde geliyorum vurgusunu sık sık yapmıştı. NATO zirvesine katılımı konusunda negatif olduğunu, hatta nötr olduğunu tahmin ediyorduk, biliyorduk dünya kamuoyunda. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi olması ve davetin doğrudan ondan gelmesi dolayısıyla kendisinin bizzat katıldığının altını çizmemiz gerekiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu açıklamaların yaklaşımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kamuoyunun yeni açılışı yapılan, geçtiğimiz ay açılışı yapılan havaalanında Trump uçaktan indi. There's a Turkish flag on one side, and on the other side there's an American flag, but I can't even see the flag. It's right by that column. So, in order to get that shot, I would have to be, down there somewhere. I'm not sure we've made negotiations for that, but let me go talk to Riley and this Türkiye'nin en büyük devlet konukeri NATO zirvesi için inşa edilmiş
NATO zirvesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne, Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanı or behind that row of flags. Yeah, I think he wants a So Riley's that I trying to can talk shoot about a head-on. down while they're, so I can get them coming up, and then when they stand, I can turn and get them. Air Force One adını aldılar. Air Force One'ın rengi genelde mavi ve beyazdı ancak Trump bu kez o uçağı kendisi dekore etmiş, rengini kendisi belirlemişti. Alışılagelmiş olandan farklı kırmızı tonlarda, lacivert tonlarda bir Air Force One gördük ve Donald Trump'ı taşıyacak olan The Beast ya da Serviceman'ın söylediği adıyla Cadillac One adı verilen araçta yine onu hazır bekliyordum. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuğu beraber gelecekler mi? Aynı aracı binecekler mi? Bu soru önemli. Buradaki protokol, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki protokol şöyle işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğuna bir araç tahsis ediyor. Tahsis edilen o araçla buraya geliyor. Bakın hemen sağ tarafta bir fotoğraflarını rica edeceğim. Platformun üzerine Türkiye'de çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı, sol tarafında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve ortada da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i görüyoruz. Bu isimler ikili görüşmenin yanına gelecekler. İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecekler. Bunu ifade etmemiz gerekiyor tabii ki. Genelkurmay Başkanı'nın da keza yine burada olduğunu ifade etmek gerekiyor. Törene verilen öneminde ne kadar büyük olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Burada İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hazine Mehmet Şimşek burada olacak. Bu isimler niçin önemli? İstihbarat önemli, istihbarat paylaşımı önemli. He's going to get to the top of the stairs shooting down. I mean, they're not going to say anything, right? Milli Savunma Bakanı burada askeri işbirliği Riley, there's not. I'm just waiting on an answer. I'm going to push from there. They're not going to say anything, are they? No, it's just ayrıca silahlı kuvvetlerinin güç kabiliyetlerinin artırılması için hava kuvvetlerinin ihtiyacı olan belki F-35 sürecinde gelinen son durum ne olacak? Türkiye'nin bir F-16 talebi vardı. O talepte gelinen son durum ve bu başlıkları Yaşar Güler'in de hem muhatabıyla ele almasını bekliyoruz hem de ihtiyaç halinde Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kurmaylarına bu konuda dönmesi gerekiyor. Bu dönüşlere dair de bulunacaklarını bekliyoruz. O toplantı sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek burada ekonomik ilişkiler konuşulacak muhakkak. 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Hali hazırda 40 milyar dolara yakın bir çerçevede ilerliyor Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti, ancak bunun artırılabilmesi adına 100 milyar dolarlık hedefe ulaşılabilmesi adına hangi ek adımlar atılabilir? Bu sorunun cevabı önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda burada olduğundan hareketle konunun özellikle maliye boyutunun da, ekonomi boyutunun da, ticaret boyutunun da ele alınacağını tahmin ediyoruz elbette. Bu kritik görüşmede artık hazırlıklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tamam. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen önemli bir törene tanık olacağız biz. En son 2009 yılında bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret yapmıştı. Bu resmi ziyaretten sonra bir kez daha Donald Trump geliyor. En son Obama gelmişti. Trump'ın ilk döneminde gelmemişti. Biden bir ziyarette bulunmamıştı Türkiye'ye. İkinci döneminde Donald Trump Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ziyarette bulunuyor. Resmi ziyaretin üzerinden 17 yıl geçti. Obama 2015'te G20 için gelmişti ancak bir resmi ziyaret kapsamında değildi bu. Bu bilgiyi de burada hatırlatmamız gerekiyor. 21 tane top atışı yapılacaktır bu törende. Zira A tipi karşılamaların hemen hemen hepsinde biz bu top atışlarını görüyoruz. Konuğun şerefine yapılan top atışlarını. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için de benzer bir sürecin işletileceğini aktarmamız mümkün. Tören düzeni biraz farklı. Right next to that. So Nick, come here. You're gonna station just to the left of this camera. When security pushes you, you fucking move it. Abi bu senin yanında duracak. Ha onu anlatıyorum Bu abi. da sizinle birlikte. Sen senin yanında duracak. Sen kaç dediğince buna da söylüyorsun, bu da çekiliyor abi. So this is part of the official ceremony. Can you hear me? Do you hear me? Yeah. And we are just deciding about it right at that moment. So you are new in this movement. So it's extremely important that when this is a TRT host broadcaster,
when he moves away, you have to immediately move away. Buraya şuraya gelecek. Will that be when they turn? Tam olarak hangi aşamada kaçacaksınız? Geçtiklerinde biz kaçacağız. Right, Ben haber right. veririm kendisine. Tamam. Kaçaldıkları zaman. The moment they reach the stairs, before coming up the stairs, he'll tell you to move and you guys will Do you hear move. that? Buraya gelecek. They're You'll telling me move I have here. to move the moment they reach the stairs. Yes. Before they take the stairs. Take up the stairs. I have to see them stand at attention and hear the anthem. I have to see that. That is not possible because this is part of the official program and even the host broadcaster won't be here. How about over there? Orada da olamazlar değil mi? Behind No, olmaz. no way. Çünkü liderler tam burada olacak. Because the leaders will be standing right here. I know, I have to see them somewhere. Eğer biraz geri çekilirse So- kurtarır mı Nereye, tam acaba? nereye istiyor şurada? Şurada tam nereye istiyor? Biraz geri çekilirse kurtarır Şey mı? diyor, Trump'ı milli marşı söylerken görüntüsünü almam lazım diyor. O orada. O burada değil The ki. national anthem will be way there, way back there, not here. They don't stand here? They Burada stand tokalaşma here, var sadece. but they just handshake here. O tarafa I have dönecekler. to A brief see that. handshake. I have to Onu see görmem gerekir diyor. I have to Tokalaşmayın see the mı? handshake. Tokalaşmayın. O zaman aşağı inecek. Bekleyecek, biz aşağı alacağız. Buraya Then you çıktık. can do it from below, Okay. which was the first discussion. Zaten 5 kişi oraya alınmayacak mıydı? Evet. Tokalaşmadan alacağız. Ben Where do sabahtan they beri do the anlatıyorum. En son handshake? artık. Where do they do the handshake? Right here? Yes. So can I be right down there? Riley, Yes. so remember there was our request for 5 visuals to be here when they're handshaking. Yes. That was approved. So Nick thinks he should be one of them to shoot the That'll be handshake. travel. How? Okay. Ben neyi istediklerini anlamadım. Değil mi? Okay. I don't know where this movement came from, but yeah, you just want the good I have to angle, see their I think. handshake somehow. They will handshake at the mic, correct? Well, they will turn and No, when acknowledge- they come Handshake here, they will burada. handshake. Okay. My boss Danny. Yüzleri de arkaya bakacak. So we can discuss that with him really quickly, and I'll let him be Tamam. the sign fact. For now, let's think that Nick is gonna move with the TRT cameraman for now, Yes, and then let's see. I understand. Once Danny Tito is here. Tamam, yalnız burada sırtlı merdivenin başına şu çiçeklerin oraya geldi mi çekiliyor arkadaşlar. Tamam. Peki buraya geldiğinde buradan şöyle yandan çekim yapabilir miyim? Mümkün değil Oraya işte, şey- görmemesi işte onun için dedim. I'd almost be better off. Ya buraya gelecek, şöyle bekleyecek, hatta o tarafa gelsin. Hiç durmasın. Tamam, evet. Jim. Siz lütfen beyefendiyi, siz burada durun, onun daha da ileri gitmesini Biraz söyleyin. öne alırsa daha iyi memnun olurum. Tamam. Çok az daha. Hem onun açısından da iyi olur. Tamam. Çekili fotoğrafını Aha. almasın. Can we take this a bit for Elle de- like front? For your moment as well. Abi sen de. Tamam. Ben söylerim. Ya gerekirse hani 50 kaldı. Yanıma bak gördüğün gibi 4000 televizyondan birini aldı arkadaşlar. Ben de onu da uyaracağım. Aklımda olsun da yani bunda. Tamam. Tamam. Yani mümkün olduğunca yanındalar haberin olsun. Şey olarak. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. You're right, I gotta move back. I gotta move back. If I have to move here, I gotta move back. Chad Hayes, Nick Ryder. Listen, we're having lots of problems with positioning here. Hold on. You can see my camera. Hey, my boss is about to be here. Let's talk with him. I have your spot still reserved up there just in case.
But for now, let's just hold and maintain it here. And once he gets here, I'll let him do the final decision. Okay. Hey, can you still hear me? So, pool 3, I think. I'm the wide shot at the top of the stairs. Okay. Yeah, okay, so look, they moved me, and now what they're telling me is when they come for the handshake, I have to leave before they do the handshake, and I keep telling them I can't do that. And there's a whole negotiation going on here. So I just want to let you know, get the other networks a warning, that they may have to switch to the travel pool to get the handshake to Enna's camera, okay? Because they may tell me I have to leave. Can you give them a heads up? Okay. Hareket oldu galiba. Yo, araca geçildi, hareket oldu. Araca geçilmiyordu en son. Hala bekliyorum. Hala bekliyorum. Beyefendi. Beyefendi içeriden çıkacak. Hala bekliyorum. Konumlarda. Çıkış oldu. Şimdi oldu. Right. Most of the time they're these networks, they're going to be taking a whole lot of stuff. Komutanım, hareket oldu. Komutanım, sizden girecek. Beyefendi buradan. Be from the federal military. We were told from our position on the council. Any concern? You do more actual. Abi siz canlı yayında mısınız? Değiliz. Ama şöyle pardon birazdan canlı dinlemek üzere. Abi bizim daha önce konuşmalarımızı hepsini kanallardan izlemişler. Vere vere bir kamera vermemiş Mustafa'ya. Hey, it's Nick. So I'm definitely going to get this long shot of him walking up, with the soldiers on either side. You see, right? But then at a certain point, when they quote unquote reach the stairs, I'm going to have to move. So I just don't want any networks to get caught taking me live and thinking I'm going to get the handshake, because that's got to be Enna's camera. And then, I'm definitely going to have to move. And I've told them, there's been a whole argument, negotiation. It's been very difficult. Anyway, okay, man. Thanks. Bizden dursun istedik de. Ama ufak. Şunu bulacaklar, burada konu çıkıyorlar ya. 10 kişiye yakın basın mensubu olacak. Bunların %90'ı ofişin olacak, %80'i. Biz onların yanlarında duralım mı, nasıl yapalım? Sizi çeken kim olacak? İşte yani görüntü biz içinde olduğumuz için. Görüntü. Sizi çeken olmayacak, ondan yukarıya çekmeyecek. Çekecek. Tamam. Oraya geldiler ya. Ben sana 3-4 adım.
Sağımız, tamam şimdi. Tamam. Çok fazla oynayamayalım. Kıyafetler yeni, sıkıntı çıkıyor.
Misafir havalimanından çıktı arkadaşlar. Az bir süre kaldı. Biraz bekleyelim sonra şey yaparız. Hüseyin, beyefendi giriş yaptı mı? Değil mi? Girdi beyefendi. Trump çıkış yaptı, haberi geldi. Tamam. Şaşıracağız. Nasıl bir geliyor mu? Yoksa yaranılabilir. Dikkatli olun. İyi bağır. İyi bağır. İkinci hala. İkinci halada indiriyorsun. Bastım indirelim. Alta geçelim. Bence. Anlaşıldı efendim. Şu an bu Devlet Demiryolları Köprüsü üzerindeler.
Hadi lan dur. Aç abi. Abi. With all due respect, you need to be quiet. Thank you. So sorry. US side.
Öncelikle NATO Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. First here, on the occasion of the NATO summit, I would like to welcome my valuable friend, Mr. President Trump, who has participated here today with us and added strength to the summit that we are convening for. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for. NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır. The fact that we are convening here today for the NATO Ankara summit and that all the leaders are arriving and tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Once again, I would like to say welcome, Mr. President. Well, I want to thank you very much. As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends. The President has done an incredible job. Just landing at the airport, to see such a beautiful airport, and to have a building named after me. I was very happy about that. That was very nice. The airport is absolutely beautiful. The roads coming in were brand new and beautiful, and you've been a great leader and a respected leader all over the world, and we really do. We've had right from the beginning good chemistry. We've had a very special relationship. Turkey has become, under the president, a very powerful country militarily. People don't know how powerful, actually. They have a lot of our equipment, and they have a lot of great soldiers, and they're really somebody to be reckoned with. And the nice part is that because of the relationship that we have, it's all gone very well. I just want to say that I have a lot of respect for the president, and I think it's really to the benefit of both countries. We're going to be talking today about trade. We're going to be talking about other things having to do with the military, lots of different things. Probably we'll mention Iran, where we have essentially decimated their military. They cannot have a nuclear weapon. And we're going to have some very good discussions. But we do a lot of trade with Turkey. We make great things, and they make great things, and we've had it's had a very big impact on both of our countries. So I just want to tell you that it's an honor to be with you, and we're going to have a lot of good meetings. We're going to have good dinners, good food. We're going to have a good time, but mostly we're going to have a lot of work, and we're going to do good things for our countries. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Sayın Cumhurbaşkanım, havama kadar geldiniz. Çok teşekkür ederiz o yüzden. Çok uzun süren bir dostluğumuz var biliyorsunuz. Son derece saygı duyduğum, yakın bulduğum bir insansınız.
Buradaki buluşmalarımızda, görüşmelerimizde 3 konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayi açısından çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum. Thank you. Thank you very much. Okay. Mr. President, are you going to sell F-35s to Turkey, and what about the legal restrictions? Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider, yeah. Yes, Daniel, please. You never know why a relationship is special. Some people you get along with, and some people you don't. Sometimes you get along with the toughest people, like him, and sometimes you don't get along with the weakest, most pathetic people. You just don't get along. Maybe you don't respect them, but from the day we met, we got along. We had a pastor, as I remember, his name was Pastor Brunson, and it was a very big thing, and it was very traumatic. He was sentenced to a long-term prison sentence, and I felt he was innocent, and I called. Other people called. They got nowhere. I called the president, and he released him immediately. It was something that the evangelical community will never forget, and because he was a good man, Pastor Brunson. So, just things like that, we just it's always worked out. And I think it's been from the very beginning, from the first moment. I said it before, it's a chemistry that works between us. There are those that I don't have a good chemistry with, I will tell you that. And we work that out too. Mr. President, are further troop drawdowns in Europe likely to announce further troop drawdowns in Europe? Say it? Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have made? Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. I felt I had to attend because of the fact that, I know he's gone all out. It was a big thing to have NATO come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there. And we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc., but to protect people, countries from, generally speaking, it used to be the Soviet Union, now it's Russia. And I say that's fine, but you would think that they'd be very willing to do something to help us, and they really weren't. In the case of the United Kingdom, the Prime Minister, I guess he's no longer there, maybe because of this. It was a very unpopular thing he did. He said, no, we'll help after the war is over. I said, I don't need that kind of help. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we helped them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down. And that's okay. But, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us? We've always been there for them. Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim. İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil.
Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adımlar atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için? Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım, gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışacağız. Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük de bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer bu ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim. Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum. Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i, Kaan savaş uçaklarının motorlarını konuştuk. Acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim. Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. What does that mean? Is it going to be handed over to a third party? Is that not part of the deal? Third party? What is the third, with respect to what? There's our concerns about the Russian missile defense system. Do you have those concerns about this system? Are they going I to have no concerns at all about anything. I mean, he's a leader of a country that he's made a much better country, much more powerful country. And you see it. I mean, it's beautiful. You get off, the roads are beautiful. It's an amazing thing. Now, I have no concerns about anything having to do with Turkey. The relationship, I would say the relationship with Turkey right now is better probably than it's ever been. It was good in my first 4 years, but I think now it's probably even better than that, if that's possible. Sir, U.S. military and Turkish military constitute a really strong and large military base for NATO. Are we expecting further defense cooperation out of this bilateral meeting, out of this NATO summit here in Ankara? Well, we're going to find out when I go there. We're going to find out. We're going to be having meetings. I'm very friendly with many of the leaders. You know, some of them are new. We don't know them. But, you know, I've been doing this for now sort of a long time. If you count the 4 years where we had a rigged election, you know, I was very much into politics then, too.
but I spent the first 4 years. I spent 4 years in a little different state, and then we've had an amazing, probably the best year maybe ever had by an American president. When you look at the economy, we have the greatest economy we've ever had. We have $19 trillion, $19.2 trillion to be exact, being invested in the United States. That's 7 or 8 times more than it's ever had. It's a world record, not just a U.S. record. And I just read where, in fact, coming over, I was in the car with those beautiful horses, those great riders, those great soldiers, and it came over the wires that Toyota is moving out of Mexico into the United States and building one of the biggest truck and car plants ever built. It's amazing. That's what tariffs do, if properly used. And so we've never had a more exceptional economy or potential economy. There's never been anything like it. Under the last administration, they did much less than $1 trillion of investment coming in. And we're at $19.2 trillion in actually the first 12 months, because that's where it's, really, so we're there a year and a half, so that number is now substantially higher. But 19.2 trillion, Scott, for a period of 12 months. Nobody's ever seen anything like that. So we have by far the greatest economy. We have more jobs right now in the United States than ever before. And we have a great relationship with some countries on trade, and Turkey happens to be one of them. Sayın Cumhurbaşkanım, siz her fırsatta dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya görüşünü tutuyorsunuz. Bugün konuğumuz Sayın Trump, ABD Başkanı, onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun 2 en büyük askeri gücü olarak bu noktada, bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi? NATO'da 2 önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu yana ara buluculuk tesis ettiğiniz, 2 ülkenin Dışişleri Bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler. Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de... Is that for me? Are you asking me, or are you asking the president? The president, yes. Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız. Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kassa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyoruz. Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz. You know, I might add that Turkey bought planes. It's the best plane. But they bought planes from the United States. And when you buy a plane from the United States, if there's engine
rehab and other things that are done to engines. There's various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines. When you buy a plane from us, what are we going to do? Say you're buying a plane if the engine needs work or if the engine has to be rehabilitated or even upgraded somewhat, but I think we have an obligation to do that. What are you going to do? Say, I'm not going to do that? Look, Turkey's been, I know, a lot of people don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us. Turkey could have gone on the side. They know Iran very well, and they know the problems with Iran. But they've been very instrumental, along with a couple of other countries, of helping. They could have gotten into the fight. I hear some people saying about their relationship with Israel. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me, but they could have gotten into the fight on the other side. They are a nation that's been very, very good, and I can speak for myself as president. They've been extraordinary in many ways with respect to our relationship, including trying to end the war with Iran, or whatever you call it. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. That's really what it is, of Iran, because I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. In fact, I'm totally sure of that. So, but when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for maintenance, I think don't we have an obligation to help them? What are we going to do? Say, we're not going to let you use the product that you spent a lot of money in buying? And especially when it's been somebody that frankly has been more helpful to the United States than many other more traditional countries. I do. I had a very good talk with President Putin, who, by the way, has a lot of respect for President Erdogan, a lot of respect for him. We had a long talk yesterday. It lasted a long time, and I also spoke with President Zelensky right after that. I think they both want to make a deal. It's too bad it took so long, but I think there's going to be something's going to come out, and the president's also helping us with that. But I think there's something. I settled 8 wars, and I think we're going to be settling a 9th. It doesn't seem likely now, but sometimes with war, I see when it's least likely, that's when it happens. I had a very good talk with President Putin. I had a very good talk with, I would say, as a combination. A lot of times I'd do well with Putin, and Zelensky would be a problem, or vice versa. Zelensky would be great, and Putin would be. They both want to get it settled now. More than that, that's all I do in my life is deals. I know deals. And I think we're going to get it settled, hopefully soon. Last month, 35,000, mostly soldiers, died. The month before that, it was 24,000. The month before that, it was 27,000. And the month before that, it was 29,000. But last month, it was 35,000 young soldiers, mostly soldiers, died. And that's crazy. Bahsediyoruz ancak savunma sanayi işbirliğimizi sürdürebilmemiz için Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barak burada. Kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hattıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olmasının bir tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada, bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır. Muhtemelen Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşünceleri de alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent, and with Pete and everybody else.
we're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction, and we are sanctioned. We don't want to sanction friends. And because of the president, you know, we have a very good relationship with the new leader of Syria, and he's done an amazing job. In a year and a half, he's pulled the whole country together. And I have a very great relationship with him. And somebody said, well, he's pretty rough to put him there. I approved him along with the president. We were the two that really wanted him. And he's done a great job. He's done a great job. He's pulled it together. Not an easy job. Post yesterday with respect to Prime Minister Maloney, that True Social post with the restraining order. Oh, I don't know. I think she's a nice person, actually. We've had a good, we had a bad relationship. It became a little bad because she refused to help us. Again, I didn't put a heavy press on her, but she refused to get involved with the Hormuz Strait, or you could also say just Iran. She refused to get involved. So it soured my relationship with her a little bit. But I like her. I think she's a nice person, actually. But I think she made a mistake. You know, they get a lot of their oil from, we don't get any of our, we have a lot of oil. The United States has more oil than anybody. And when you add Venezuela to it, it's like we have far more oil than anybody. We don't need the straits. We do this because we think it's an important thing to do. But she just wasn't there for us. And I wasn't happy about that. You can imagine, I wasn't happy about that. Why do you think that? What conditions have changed? Did Putin seem... About with what? Russia-Ukraine. Did Putin seem open to any concessions that he Never had? changed. I just don't want him killing people. You know, it doesn't affect the United States. When Biden was here, he gave them hundreds of billions of dollars worth of equipment. Now I sell the equipment for, you know, fair price, the full price. And I sell it not to Ukraine, I sell it to the European Union. They pay us. But with me, it's not anything to do other than I'd like to save lives. You have 25, 35, 30. One time it hit 41,000 a month souls. They're dead. They leave their mother in Ukraine. They leave their mother and father in Russia, Ukraine. They wave goodbye. And a week later, they're dead. It's crazy. And I would like to see. It doesn't affect us. It really, you know, it's far away. It affects Europe much more. We're there to help Europe, but it doesn't affect the United States. We have an ocean in between. But, you know, it's just, I can't stand watching what's happening. I've seen the pictures of those battlefields, and it's a drone war. It's a war of drones. It's a whole new technology. And we're actually the leader in drones now. We have the most sophisticated drones, but people wouldn't believe how violent it is. And I've seen the battlefields. They send me pictures. I actually want to say, don't send them to me. Pete, this man right here sends me pictures. Pete Hegseth. And I said, Pete, you know what? It doesn't help to look. I've never seen anything like it. It's carnage. And it should stop. Open to any concessions to end the war? Did Putin seem open to any concessions to end the war in your coalition? I get along very well with both, and we're going to get it settled. And President Erdogan's helping us get it settled, as he's helping with Iran. With respect to what? Well, that's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships it's not going to happen. It was Greenland that, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy.
If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore. Okay, thank you very much, everybody. Değerli arkadaşlar, Jeez, one thing. It's amazing. It's amazing. Harika gerçekten. İnanılmaz bir şey yani.